Yakın zamanda bir muz oyunu oyun piyasasının içinden geçti. Öyle ki CS'nin bile önüne geçti anlık oyuncu sayısında. Ben bu oyunu görünce ilk aklıma bir ara bir sanat merkezinde bir muzu almışlardı, duvara asmışlardı ya. Böyle herkes hayran hayran bakmışlardı. Milyon dolara falan satılmışlardı. Orada bile kara para aklamışlardı. İşte ona benzer bir olay mı diye böyle dikkatimizi çekti. Ne oldu da bu oyun bu kadar oynandı? Tabii ki de temel sebebi oyununu oynadığınız süre boyunca oyun size random droplar düşürüyordu ve bu dropları en azından oyun ilk çıktığı dönemde yüksek fiyattan satıp 3-5 yolunuzu buluyordunuz. Ama dediğim gibi bu olay artık geçerli değil. Zira bizim Uğur an itibariyle 65 saat oynadı garibim. Hala 0.03 muzlarla uğraşıyor. Bu gibi durumlarda olay popüler olduğu an ona yetişmen gerekiyor. Yani o popülerliği geçtikten sonra bu gibi atraksiyonlara girmenin çok da bir anlamı yok. Ben koydum muzlarımı kenara. Kenarda duruyor abi. Belki değerlenirler. Çok enteresan değişik şekillerde muzlar türüyorum. Bizim arkada güzel bir manavcı var. İstersen oraya bir götürelim onu. Orada bir değerlendir. Uğraşmıyor ki. Akşam yatarken açıyorum ben bilgisayarı. Bir tane tıklama programı buldum. O tıklama programını çalıştırıyorum. Sabaha kadar tıkı 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 yapıyor. İnşallah yaktığın elektriği karşılığını alırsın kardeşim diyerek. Alırız. Değişik şeyler var. Buna benzer kaç tane oyun var bilmiyoruz tabii ama en azından bizim bulduğumuz popüler oynadıkça içerisinden drop düşürebildiğiniz oyunları listelemek istedik. Bu videomuzda da bunlara yer vereceğiz. İlk oyunumuzda hak verirsiniz ki CS, Counter Strike, CSGO artık bir dünya ismi var. Hangisini söylerseniz. Şimdi önceki sistem çok daha güzeldi. Oyunu oynadıkça içeriden sana rastgele droplar atıyordu maç bitiminde. Ama CS2'ye geçmesiyle birlikte yeni gelen güncelleme ile haftalık drop vermeye başladı. Bu da bizim için biraz kötü oldu. Açıkçası eski sistem daha güzeldi diye düşünüyorum. Ama şu anki sistemde de haftalık bir kasa ve bir skin olarak veriyor veya grafiği. Hemen devam edelim. Path of Exile oynanış bakımından Diablo'ya benzerliği yönünden dolayı belki bilirsiniz diye düşünüyorum. Diablo'nun yeni oyunu çıktığında benzer oyunlar noktasında alternatif önerebileceğimiz oyunlardan bir tanesiydi kendisi. Bununla birlikte kendisinde de yine drop düşme olayı söz konusu. Drop'uyla beraber kartları da yine değerli ve kıymetli. Yüksek fiyattan satış elde edebiliyorsunuz. Ama tabii bizim olayımız burada kart değil, drop. CS'ye göre tabii daha düşük bir potansiyeli var ama en azından hem oynanış noktasında hem de drop noktasında bu listeye girebilecek oyunlardan bir tanesiydi. Yine bir Valve oyunuyla devam ediyoruz. Team Fortress 2. Burada da oyunu oynadıkça, maçları bitirdikçe size droplar atıyor ve pazar oldukça geniş bu oyunda da. Güzel bir kitlesi var. Hani bize çok hitap etmese de güzel, farklı oyunlardan bir tanesi. Şimdi de bir zombi temalı bir oyunumuz var. Killing Floor 2 diye bir oyun. Mesela ben bu oyunu bu liste olmasaydı büyük bir ihtimal görmeyecektim. Hani belki bir yerlerde görmüşümdür ama hiç böyle aklımın ucunda kalan oyunlardan biri değildi. Bende de yok abi. Sadece bunu araştırırken gördüğümüz bir şey bu. Ama temel mantık aynı. Yine maç atıyorsunuz. Online maçlar atıyorsunuz. Maç sonunda da droplar düşüyor ve bu dropları yine Steam pazarında satıp gelir elde edebiliyorsunuz. Don't Starve Together. Bu gerçekten beni şaşırtan oyunlardan bir tanesiydi. Bu oyunu çok iyi biliyorum. Yakından biliyorum. Çok fazla oynama fırsatım olmasa da. Lakin bu oyunda drop düşme olayının olduğunu bilmiyordum. Meğersem drop olayı da çok yüksekmiş bu oyunda. Hem oyuncu sayısı da çok kıymetli. Çok yüksek seviyelerde. Oyunda hem drop var hem de günlük girdiğin zaman sana hediyeler veriyor. O hediyelerin içerisinden kıymetli eşyalarda çıkma ihtimali yüksek oluyor. Bu da işte ne yapıyor? Hem oyunu canlı tutuyor hem de oynayanlar ekstradan ufak tefek gelir elde etmesini sağlıyor. Güzel bir sistem yani. Keşke diğer oyunlarda da bu gibi drop olayları olsa aslında. Keşke ama hani bu da bir maliyet gibi geliyor bana. Belki onun altyapısında başka şeyler var. Tabii ki. O yüzden detaylı bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Şimdi Payday ile devam ediyoruz. Payday hem ikinci oyununda hem üçüncü oyunda da drop düşme olayı söz konusu. Yine buradaki mantık da yine aynı. Maç atıyorsunuz. Maç sonunda da droplarınız düşüyor. Droplarınızı Steam pazarında satıyorsunuz. Güzel iş yani. Hem oyuna hem de 3-5 drop düşür. Şansın yaver giderse kıymetli droplar da düşürebiliyorsun. Yani bazı droplar var ki abi yani $1000, $2000 değerinde belki daha yüksek. Yani çok acayip droplar var. Tabi buradaki drop düşme olayı yani kıymetli drop düşme olayı oyuna harcadığınız saate bağlı biraz da. Ya birazcık da şans işi bu işler ya. Çünkü zamanla da alakalı değil. Yani çok az saat oynayıp çok değerli eşyalara sahip olan insanlar da var. Tamamen şans işi bu ya. Ben öyle düşünüyorum. Çok da fazla şans olduğunu düşünmüyorum. Yine şans tabii ki bir faktördür ama oynanış süreci verir. Derecen yüksek olduğu sürece alacağın hediyeler de bence o kıymetli yüksek olacak. Şimdi enteresan bir oyunla devam ediyoruz. Daha önce sadece gördüğüm bir oyun bu. Deep 5 vs 5 online arkadaşlarımızla oynayabildiğimiz bir köpek balığı oyunu. Yani siz bu oyunun köpeği mi olacaksınız diyor yani. Olunabilir çünkü maç sonunda hem drop veriyor hem de kasalar veriyor. Buradan da hani değişik. Pazarın ne durumda? Pazara da baktım. Pazarda da 14-15 bin liraya kadar çıkıyor Ciddi misin? şeyler yani. Bayağı iyi. Enteresan şeyler
neler var Vay. yani böyle. Ama tabii ki bunlar çok nadir eşyalar olduğu için düşme ihtimali tabii ki daha düşük. Zamanın en çok oynanan online oyunlarından bir tanesi olan PUBG'de yine drop noktasında en önemli oyunlardan bir tanesi. Ha bizim Burak abi hala anlatıyor işte PUBG'de şöyle elbiseler düşürdüm, böyle silahlar düşürdüm diye. Arada bir envanterini açıp gösteriyor. Bak hakikaten hala kıymetli şeyler, eşyalar duruyor envanterinde. Duruyor mu hala? Niye Hala satmıyor onları? Ya öyle duruyor. Burak abi biliyorsun değişik bir karakter yani. Mesela oyunun ilk çıktığı dönemlerdeki o eşyalara sahipseniz eğer şu an zengin olabilirsiniz. Gerçekten çok fazla para ediyor onlar. Burak abinin hesabını tekrardan bir göz atmak lazım. Onları satsın da biz kasa açalım o paralarla. Şimdi ise şöyle bir oyunda karşınızdayız. Z1 Battle Royale. Çoğu kişi bunu şöyle söylüyor. PUBG'nin bu oyundan esinlenerek çıktığından bahsediyor. Belki sen de duymamışsındır Z1 Yok Battle be. Royale'i. Bu oyun çıkış yaptığında PUBG daha çıkmamıştı. Tamamıyla neredeyse PUBG ile aynı oyuna benziyor. Yine bir Battle Royale oyun. Ve burada da oyunu bitirdikçe droplara sahip olabiliyorsunuz. Bunun da pazarı zamanında çok aktifti ama PUBG yüzünden azalan oyuncu sayısını göz önüne aldığımız zaman şu an yaklaşık 10-15 bin gibi bir oyuncusu var. Dolayısıyla eski popülerliği olmasa da droplar düşüyor. Evet o zaman son oyunumuzla videomuzu bitirelim. Dota 2. Dota 2'yi anlatmaya gerek yok. Zaten ücretsiz bir oyun. LoL oynayanların muhakkak oynadığı oyunlardan bir tanesidir. Kanser bir kitlesi vardır diyeceğim ama Yok. LoL gibi değil. Yok alakası yok. Daha elegant böyle bir kitleye sahiptir. Şiş kanser çok daha böyle kaliteli, çok daha böyle elit bir kitlesi vardır Dota'nın bence. Tabii ki toksit oyuncular vardır ama LoL'le bir karşı karşıya koyduğun zaman Dota'nın oyuncuları LoL'ü tokat manyağı yapar yani. Yani kimse kusura bakmasın yani. Bu adam profesör mesela benim arkadaşım üniversitede hocalık yapıyor. Doçent şu an. Her hafta sonu doçentlerle beraber, proflarla beraber oyuna giriyor mesela. Dota oynuyor mesela. Hala bak. Değişik bir kitlesi var. Profesör olup da LoL oynayan bir kişi varsa lütfen yorumlara yazsın yani. Benim de böyle bir tanıdığım var. Profesör, doçent, hani doktora da razıyız. LoL oynuyor. Hani çok zordur yani. Şimdi baktığın zaman kitlesel anlamda. Çok farklı bir kitlesi var ve bu kitle asla oyunu terk etmiyor. Böyle de bir durum var. Bırakmıyorlar. Onlar bırakmayınca Valve de bırakmıyor. Deli gibi drop düşürtüyor. Çok acayip pahalı. Hani bu arada CS'den pahalı Dota'nın Var itemleri. çok fazla değişik itemleri var ve inanılmaz bir pazar genişliği var, ona da bak. Çok fazla karakter var. Her karaktere özel itemler yapınca abi uçsuz bucaksız bir dünya oluyor orası yani. Kesinlikle öyle. Birazcık da Dragon Sage'den bahsedelim. Bahsedelim abi hazır yeri gelmemişken. Dragon Age bir mobil oyun. Joystick'in yine yapmış olduğu oyunlardan bir tanesi. Oyunda yok. Ejderha var, orklar var, klan savaşları var. Zindan savaşları yapıyorsun. Labirentlerde düşman avlayıp hem yeni ekipmanlar topluyorsun hem de karakterini ve birliğini geliştirebilecek özelliklere sahip olabiliyorsun. Oynamaya bir başladın mı yarım saatten aşağı telefonu bırakamıyorsun. Yok Çok abi. enteresan, başarılı bir oyun olmuş. Köye ekin ekiyorsun, maden çıkartıyorsun. Her şeyden biraz eklemişler. İnek bile besliyorsun, tavuk bile besliyorsun. Birliğini geliştirmeyi için mesela inek sütü lazım. Farklı bir konsept kurmuşlar. İçerik noktasında çok fazla şeyler sunuyor oyuncuya. Oynanışı da keyifli. Hem savaşları hem karakter gelişimi. Birliklerini topla, takımını güçlendir ve yeni bir savaş için hazırlığını tamamla. Beraber oynamak isterseniz sizler de ekranda gördüğünüz kodu oyunun ayarlar kısmındaki kupon kodu kısmına girerek hem bizlere destek olabilirsiniz hem de oyuna yeni başlarken ekstra hediyelerle oyuna başlayıp avantaj sağlama imkanı bulabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında oyunun indirme linkini bulabilirsiniz. Hem Android hem iOS'larda oyunu bedava, ücretsiz ve bir de Türkçe dil desteğiyle oynamanız mümkündür. Sizin de eğer böyle drop düşürebildiğiniz oyunlar, bizim atladığımız oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtin ki biz de onlara bakalım. 3-5 yolumuzu bakalım. Böyle özellikle oynamadan böyle açıp arkada çalıştırabileceğimiz uğur için özellikle oyunlar varsa muhakkak yazın yorumlara. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesildir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla kalın, dropsuz kalmayın.